Evrenin en boş köşesinde gerçekten hiçbir şey yok mudur? Yoksa görünmez bir kuantum güç iki metali birbirine mi çekiyor? Gelin birlikte bakalım. Günlük hayatımızda boşluk dediğimizde hiçbir şeyin bulunmadığı mutlak bir hiçlik hayal ederiz. Ancak kuantum alan teorisi bize evrenin en derin düzeyinde çok farklı bir tablo çizer. Heisenberg belirsizlik ilkesi uyarınca vakum hiçbir zaman tam bir durgunluk halinde olamaz. Görünüşte bomboş duran uzay aslında anlık olarak belirip hızla yok olan sanal parçacıklar ve sıfır noktası dalgalanmalarıyla sürekli bir çalkantı halindedir. Yani hiçlik aslında potansiyel enerjilerle dolup taşan canlı bir alandır. 1948 yılında Hollandalı fizikçi Hendrik Casimir bu kuantum çalkantısı ile ilgili radikal bir soru sordu. Eğer tamamen boş bir ortamda birbirine son derece yakın iki iletken metal levha koyarsak ne olur? Casimir'in teorisine göre iki levha arasındaki dar alanda yalnızca belirli dalga boyundaki kuantum modları barınabilirken, levhaların dışındaki sonsuz uzayda her türlü dalga boyu varlığını sürdürür. Bu durum, levhaların dışındaki vakum basıncının içerideki basınçtan daha yüksek olmasına yol açar. Sonuç mu? Kuantum hiçliği bu iki levhayı birbirine doğru iter. Casimir etkisinin en büyüleyici yanlarından biri tamamen geometriye bağımlı olmasıdır. İki düz paralel plaka söz konusu olduğunda vakum kuvveti her zaman çekicidir. Ancak nesnelerin şeklini değiştirdiğinizde işler bambaşka bir boyut kazanır. Örneğin ince bir küresel kabuğu ikiye kestiğinizde kuantum dalgalanmaları bu iki yarım küreyi birbirine çekmek yerine dışa doğru iter. Yani kuantum hiçliği sınır şartlarının biçimine göre nesneleri sadece çekmekle kalmaz, onları birbirinden uzaklaştırabilir de. Teoride mükemmel görünen bu minik kuantum kuvvetini laboratuvarda ölçmek onlarca yıl boyunca deneysel bir kabus oldu. Levhaların mikron seviyesinde paralel tutmak imkansıza yakındı. 1958'de Spermay'in ilk denemelerinden yıllar sonra 1997'de Stephen Lamoreux bir burulma sarkacı kullanarak teoriyi %5 hassasiyetle gösterdi. Hemen ardından 1998'de Umar Mohiddin ve Anushri Roy bir atomik kuvvet mikroskobu kullanarak altın kaplı mikroskobik bir küre ile plaka arasındaki bu kuvveti nanometre ölçeğinde %1 gibi muazzam bir deneysel kesinlikle ölçmeyi başardılar. Gerçek dünyadaki hiçbir metal mükemmel iletken değildir ve mutlak sıfır sıcaklıkta bulunmaz. Lifshitz teorisiyle birlikte metallerin sınırlı iletkenliği, yüzeylerindeki nanometrik pürüzler ve oda sıcaklığındaki termal kuantum dalgalanmaları denklemlere eklendi. Günümüzde bu hesaplamalar sadece teorik fizik için değil, akıllı telefonlarımızdaki ivme ölçerler ve nano elektromekanik sistemler için de hayati önem taşıyor. Çünkü parçalar birbirine çok yaklaştığında Casimir kuvveti onların birbirine yapışıp kilitlenmesine neden olabiliyor. Kuantum vakumunun bu gizemli baskısı, mikro ölçekteki mühendislikten evrenin genişlemesine neden olan karanlık enerjiye kadar temel fiziğin en büyük bulmacalarından biridir. Belki de evrenin en boş köşesi aslında hiç tükenmeyen bir enerji denizidir. Oldukça düşündürücü bu kavram üzerine siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte uzay boşluğundaki bu sınırsız kuantum enerjisini doğrudan bir güç kaynağı olarak kullanabilir miyiz? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve uzay ve topluluğumuza katılmayı unutmayın. Bir sonraki derin yolculukta görüşmek üzere.